Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere 3D cam grafik hazırlanış sürecinden bahsedeceğim. Bu grafiği yapacağınız sunumlarda görselliği ön plana çıkarmak için kullanabilirsiniz. Ben bu çalışmamda 3 farklı prosesin kapasitesini görsel olarak göstermek için bu grafiği kullandım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Burada formüllerden şimdi hesapla dediğimde proses kapasitesinin değiştiğini ve ona bağlı olarak da 3D cam grafik görsellerinin değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi hazırlanış sürecine geçelim. Bunun için önce şu alanı alıyorum. Sayfa 2'de şuraya kopyalıyorum. Şu başlığı da alayım. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şimdi ilk etapta formüllerden şimdi hesapla uygulamasını yaptıracağımız formülü uygulayalım. Shift eşittir diyorum. Rastgele arada diyorum. Alt limit için %1 diyorum. Üst limit için %100 diyorum. Şuraya yüzde işaretini koyuyorum ve kapatıyorum. Şu alana gelip yüzde işaretini seçiyorum. Yüz olarak görünmek için. Şimdi grafiğimizin doğru çalışabilmesi için yan tarafa bir formül daha ekleyeceğiz. Bu formül 3D grafiğimizin en altındaki ve en üstündeki kapak kısımlarını oluşturacak. Bunun için Shift eşittir şu diyorum. Artı %5 ekliyorum. Enter diyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Bunun yan tarafına da 3D cam grafiğimizin maksimum seviyesini belirleyecek değerleri yazıyoruz. Buraya da %110 diyeceğiz. Önce yüzde işaretini bir seçelim. Ve %110 deyip aşağı çektirelim. Verilerin hazırlanışını tamamladık. Şimdi grafiğimizi oluşturabiliriz. Bunun için öncelikle şu alanı seçiyorum. Kontrole basılıyken şunu ve şunu seçiyorum. Ekle. Sütun grafiklerden 2 ve sütunu seçiyorum. Biraz büyütüyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken sol taraftaki ekseni biçimlendireceğiz. Şurada en az değere 0 diyoruz. En fazla değeri de %110'u temsil eden 1,1 diyeceğiz. Ve kapatacağız. Sonra şunu silebiliriz. Şunu da silelim. Şunları da silelim. Şimdi grafiğimizi renklendirelim. Bir önceki gibi olmasın. Renklere ben bir bakayım. Evet, değişik renkler seçmek istiyorum. Bunu seçiyorum. Buradan dolgulan, düz dolgu diyorum. Bu sefer sarı olsun. Şunu seçiyorum. Bu mor olsun. Şunu seçiyorum. Bu turuncu olsun. Kapatıyorum. Şimdi sütun grafiğimizi 3D cam grafiğine çevirmek. Bunun için de ekle şekillerden dikdörtgeni seçiyorum. Şöyle bunu ayarlıyorum. Şimdi dikdörtgenimizi şekillendireceğiz. Bunun için şekli biçimlendir diyorum. Ve burada 6 tane gradyan durakları koyacağız. Ben şimdiden 6 taneyi koyayım. Bunun aralığı %20. Bununki %40. Şununki %80. Şununki %90. Şu %100 olacak. Şimdi renklendirelim. Önce siyah diyorum. İkincisi beyaz. Üçüncüsü siyah. Dördüncüsü yine siyah. Beşincisi beyaz. Altıncısı siyah olacak şekilde. Şurada görüldüğü gibi. Şimdi bunu biraz incelteyim. Kapak şeklini alsın. Ve bundan kontrol basılı tutup bir tane daha kopyalıyorum. Alt kapağını ayarlıyorum. Bir tane daha kopyalıyorum.
Olmadı, pardon. Bir tanesini seçiyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Şunu genişletiyorum. Şimdi bu ortadakinin de gradyanlarını ayarlayacağız. Yani renk olarak aynı kalacak. Yalnız saydamlığını değiştireceğiz. İlki %50 olacak. İkincisi %75. Üçüncüsü %100. Dördüncüsü %100. Beşincisi %75. Ve altıncısı %50 yine. Göründüğü gibi olacak. Şimdi üçünü de seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde ve biçim, hizala. Sola hizala diyorum. Üçünü de aynı şekilde hizalıyorum. Yalnız bunların üçünü seçip tekrardan sağ klip, nesne biçimlendir. Çizgi rengini çizgi yok diyorum. Veya çizgi rengini siyah yapıyorum. Ve kapatıyorum. Yine üçünü seçiyorum. Sağ klik, gruplandır diyorum. Şunları seçiyorum. Şu tek renk olanları. Şunu kopyalayıp şu tek renk olanlara Ctrl V ile yapıştırıyorum. Daha sonra sağ klik, veri serileri biçimlendir diyorum. Şunu %100 yapıyorum. Şunu ise 160, 150 diyelim. %50 diyelim. 170 diyelim. Evet, daha iyi oldu. Şunları bold yapıp büyütelim. 20 olsun. Şunu kenara çekelim. Şunu biraz büyütelim. Kenarlıklar olmasın. Şunları beyaz yapalım. Şunları küçültelim biraz. Ve veri etiketlerini ekleyelim. Şunları seçip büyütelim. Kalın yapıp büyütelim. Ondan sonra şunları tek tek seçip renklerini aynı yapalım. Şu değerleri şuradaki değerlerle eşitleyelim. Bunun için shift eşittir diyorum. Enjeksiyon için bunu seçiyorum. Boyama için bunu. Montaj için bunu. Ve şimdi deneyelim. 3D cam grafik çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.